Arkadaşlar merhaba, bugün sizlerle birlikte bol çikolatalı gerçek brownie yapacağız. Gerçekten tadı çok lezzetli, çok güzel. Ben içerisine fındık ve frambuaz koyarak biraz renklendirdim. Siz de dilediğiniz kırmızı meyveleri ve kuru yemişleri koyarak brownie'nize tat katabilirsiniz. Ya da bir şey eklemeden de yapabilirsiniz. Her haliyle çok güzel olan bir brownie tarifi paylaşacağım. Tarifime geçmeden önce videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Burada 150 gram tereyağını erittim. Ocaktan yeni aldım. Hemen sıcakken üzerine 300 gram parçalanmış çikolata ekliyorum. Çoğu bitter çikolata. Tamamını da bitter çikolata kullanabilirsiniz. Daha yoğun ve daha lezzetli olacaktır. Şöyle yavaş yavaş ekliyorum. Zaten hemen erimeye başlıyorlar. ...150 gram tereyağının içerisinde 300 gram çikolatayı karıştırarak eritiyorum. Bir yandan çikolatayı karıştırırken 3 tane yumurtayı alıyorum. Üzerine 1 su bardağı toz şeker ekliyorum. Üç yumurta ile birlikte toz şekeri karıştırıyorum. Şeker ve yumurtayı iyice karıştırdım. Şimdi eriyen çikolatayı üzerine ekliyorum. Şöyle karıştırıyorum bir yandan da. Güzelce karıştırdım. Şimdi içerisine 1 su bardağı un ekliyorum. Ve 1 paket vanilya ekliyorum. Bütün malzemeleri karıştırdım. İçerisinde hiç topak kalmadı. Dilerseniz bunu bu şekilde direkt pişireceğiniz kalıbın içerisine dökebilirsiniz. Ya da ben fındık, badem, ceviz gibi şeyler kullanacağım diyorsanız onları da ekleyebilirsiniz. Ben biraz kıyılmış fındık ekleyeceğim. İçerisine kırmızı meyveler de çok güzel oluyor. Ben biraz da şöyle dondurulmuş frambuazlardan ekleyeceğim. Ama dediğim gibi sade olarak da pişirirseniz öyle de inanılmaz lezzetli oluyor. Dilerseniz benim gibi renklendirebilirsiniz de. Şimdi tekrar karıştırıyorum. Malzemelerin hepsini karıştırdım. Şimdi yağladığım kek kalıbının içerisine koyacağım. İstiyorsanız yağlı kağıt geçirip de koyabilirsiniz. Çok büyük bir kek kalıbı olmasına gerek yok. Zaten içerisinde kabartma tozu olmadığı için kabarmayacak. Ona göre bir kalıp tercih edin. 20 santimlik bir kalıp yetecektir. Şimdi içerisine boşaltıyorum. Brownie harcını boşalttıktan sonra şöyle bir spatula yardımıyla tepsinin içerisinde düzeltiyorum şeklini. Üzerini iyice düzelttim. Şimdi 160 derecede önceden ısıtılmış fırının içerisine koyuyorum. 30 dakika boyunca pişireceğim. 30 dakika piştiğinde böyle daha yumuşak, güzel bir tadı oluyor. Eğer böyle dışı biraz daha kıtır, içi daha böyle kıvamlı olsun isterseniz yaklaşık 40 dakika boyunca pişirmeniz gerekiyor. Ona göre siz süresini ayarlarsınız. Yarım saat sonra fırından hemen çıkarıp yarım saat dolduğunda hemen tezgahın üzerine koyacağım. Zaten çatlamaya devam edecek üzeri. Brownie yarım saat boyunca fırında pişti. Şimdi çıkardım. Soğurken de biraz daha çatlamaya devam edecek. Brownie fırından çıktıktan sonra yaklaşık 1 saat boyunca dinlendirmek gerekiyor. Dinlendirdikçe hem üzeri çatlıyor hem de kıvamı artıyor. Brownie'ler servise hazır. Afiyet olsun. Daha fazla tarif görmek için ve bana destek olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın.